Merhaba boğalar, Temmuz 2025 gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Bu arada Çeykodasınız efendim. Temmuz ayının giriş enerjilerine öncelikle bir bakalım nasıl bir aya giriş yapıyoruz. Temmuz ayına oldukça yoğun, şaşırtıcı ve farkındalık yükselten bir enerjiyle giriş yapıyoruz. Burcunuzda kavuşum yapan Venüs ve Uranüs ki 29 derecede kavuşum yapacak. Bununla ilgili ayrı bir video yaptım. Onu mutlaka izleyin derim. Kişisel imajınızı, görünüşünüzü ve ilişkilerdeki tutumunuzu sıra dışı bir şekilde etkileyecek. Bu dönem sizler için yenilenme zamanı, estetik kararlar, imaj değişiklikleri, ani aşk başlangıçları ya da özgürlük arzusuyla alınan ilişki kararları gündeme gelebilir. Satürn ve Neptün'ün Koç burcunda yerleşimi var. Haritanızın 12. evinde. Bu durum bilinçaltınızı yapılandırma, ruhsal olarak derinleşme ve içsel engellerinizi fark ederek dönüştürme zamanının geldiğini gösteriyor. Kendinizle baş başa kalmak, geçmişi affetmek ya da ruhsal pratiklere yönelmek sizlere iyi gelecektir. Güneş ve Jüpiter ise Yengeç burcunda, kavuşumda. İletişim evinizi canlandıracak bu. Kardeşler, yakın çevre, kısa yolculuklar ve eğitim gibi konular ön plana çıkarken duygusal bağlarınızı beslemek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda kendinizi daha içten, koruyucu ve anlayışlı bir dille ifade etme gücü kazanıyorsunuz. Ay ve Mars ise Başak Burcu'nda 5. evinizde hareketlilik katıyor. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcılık alanında üretken, motive ve zaman zaman da titiz bir tutum sergileyebilirsiniz. Bu dönem hobilerinizi işe çevirmek ya da üzerinizde uzun zamandır çalıştığınız bir projeyi hayata geçirmek için uygun bir başlangıç olabilir. Merkür ise Aslan Burcu'nda ilerliyor. Ev ve aile konularında fikirlerinizi yüksek sesle ifade etmenizi sağlayabilir. Ev içinde liderlik rolü üstlenebilirsiniz. Taşınma ya da dekoratif değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Ancak Merkür'ün Plüto ile karşıtlığı aile büyükleriyle fikir çatışmalarına neden olabilir. Bu etkileşim bastırılmış bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını da beraberinde getirebilir. Neyse ki Satürn'ün Merkür'e yaptığı destekleyici açı var. Bu fikirsel gerilimleri akılcı bir yaklaşımla çözmenize yardımcı olacak. Ayrıca Güneş ile Mars arasındaki uyumlu açıda hem duygusal hem yaratıcı enerjinizi arttırıyor. Girişimlerde bulunmak için güçlü bir motivasyon yakalayabilirsiniz. Ay düğümlerimizde Balık Başak aksında sizleri bir yıl boyunca sosyal çevre ile bireysel yetenekleriniz arasında denge kurmaya yönlendiriyor. Detaylara takılmadan hayal gücünüzü devreye sokmak, mükemmeli aramak yerine olanın kıymetini bilmek ruhunuzu hafifletecektir. Sonuç olarak Temmuz ayına güçlü farkındalıklar, özgürleşme isteği ve yaratıcı adımlarla giriyorsunuz. Kendi değerinizi yeniden tanımlayacağınız, özgün yönlerinizi sahiplenerek ilerleyeceğiniz bir dönemin eşiğindesiniz. Şimdi Temmuz ayına giriş enerjilerimiz böyleydi. Şimdi astrolojik gündeme geçeceğim. Ama ondan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi astrolojik gündeme geçiyorum. Sevgili yükselen boğalar, Temmuz ayında hem ilişkileriniz hem de kişisel duruşunuz güçlü bir dönüşümden geçecek. Ayın hemen başında burcunuzda yaşanacak çok önemli bir kavuşumla başlıyoruz. 4 Temmuz'da Uranüs-Venüs Boğa burcunun 29 derecesinde kavuşuyor. Bu sizi doğrudan etkileyen kadersel bir dokunuş anlamına geliyor. Hem ilişki hem para konularında ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sürpriz bir karar alabilir. Aşk ya da değerler konusunda çok sıra dışı bir adım atabilirsiniz. Sizi uzun süredir kısıtlayan bir şeyden özgürleşmek istiyorsanız evren arkanızda. Aynı gün Satürn durağanlaşıyor ve retroya hazırlanıyor. Bu durum sosyal çevreniz ve gelecek planlarınızla ilgili sorumluluklarınızı tekrar gözden geçirmenize neden olabilir. Özellikle hangi hayalinizde yatırım yaptığınız ve hangi dostluklara ne kadar emek verdiğiniz yeniden sorgulanacak.
Plüton ve Neptün de retro olmasıyla birlikte gökyüzünde içe çekilme ve ruhsal arınma teması ağır basıyor. 5 Temmuz'da Venüs burcunuzu terk ederek İkizler Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte maddi konular gündeminize geliyor. Harcamalarınızı gözden geçirebilir, yatırım planlarınızı yenileyebilirsiniz. Aynı zamanda estetik konular, alışveriş ve kişisel değer anlayışınızda da bir değişim başlayacak. 8 Temmuz'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. Bu önümüzdeki yılda sizi maddi alanda bambaşka bir boyuta taşıyacak uzun vadeli bir geçiştir bu. 7 sene boyunca para kazanma biçiminiz, gelir kaynaklarınız ve güvenlik anlayışınız tamamen değişebilir. Maddi özgürlük hedefiyle hareket edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. 10 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay uzaklarla ilgili bir konuyu tamamlamanızı sağlayabilir. Akademik bir sürecin sonlanması, yurt dışı bağlantılı bir kararın netleşmesi ya da inanç sisteminizde yaşanacak derin bir uyanış mümkün. Güneş, Ay ve Ay düğümleri arasında oluşan mistik dörtgen özellikle düşünsel ve ruhsal anlamda kadersel kararlar alacağınızı gösteriyor. 13 Temmuz'da oluşacak bir güzel açı var. Satürn, Uranüs ve Plüton arasında hepsi birbirine üçgen yapıyor. Sizi ciddi bir vizyon ve strateji kazandıracak bu güzel açılar. Özellikle dijital projeler, geleceğe dair büyük fikirler ve sosyal çevreyle kurulacak yeni sistemler açısından destekleyici bir etki altında olacaksınız. 16 Temmuz'da Venüs ile Merkür ve Güneş ile Ay arasında oluşan olumlu açılar, finansal konuşmalar, aile içi destekler ve ilişkiler açısından daha rahat, daha tatlı bir enerji yaratıyor. Bugünü ilişkileri onarmak ya da maddi kararlar almak için değerlendirebilirsiniz. 18 Temmuz'da Merkür retroya başlıyor. Bu retro sizin ev ve aile alanınızı etkileyecek. Taşınma planları, evde yapılacak düzenlemeler, aileyle ilgili geçmiş meseleler gündeme gelebilir. Yanlış anlaşılmalara açık bir dönemdesiniz. Eski bir aile meselesi tekrar açılabilir. 21 Temmuz'da Mars ve Güney Ay düğümü Başak'ta kavuşuyor. Aşk hayatınızda geçmişten gelen bir meseleyle yüzleşebilir ya da eski bir ilişkiyle ilgili duygusal bir hesaplaşma yaşayabilirsiniz. Bu etki aynı zamanda çocuklarla ilgili konularda sizi geçmişte yüzleştirebilir. Bu sert açı sizin iletişim, para ve aşk ekseninde bir baskı yaratıyor. Gerçekten ne istediğinizi sorgulamanız gereken bir dönem olacak. 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Bu da sizin için ev ve yuva konularının aydınlandığı bir dönem anlamına geliyor. Aileyle ilgilenmek, evinizi güzelleştirmek ve aidiyet duygusunu güçlendirmek için uygun bir zaman. 23 Temmuz'dan itibaren Aslan'daki Güneş ile Kova'daki Plüto arasında bir karşıtlık oluşuyor. Bu açı iş aile dengesini kurmakta zorlanabileceğinizi, dış dünyada güçlü olmak isterken iç dünyanızda baskı hissedebileceğinizi gösteriyor. Otorite figürleriyle çatışmalardan uzak kalmaya çalışın. Bu etki 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Dikkatli olun. 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay eviniz, özel alanlarınız ile ilgili yeni kararlar almanızı sağlayabilir. Taşınmak, ev almak, aile ilişkilerini yeniden yapılandırmak gibi konular gündeme gelebilir. Yeni bir düzen kurmak için destekleyici bir dönemdesiniz. 25 Temmuz'da Venüs ile Mars arasında bir kare açı var. Maddi bir mesele yüzünden yaşanacak bir ilişki gerginliğine işaret ediyor. Para konuları yüzünden sevdiklerinizle çatışmaya açık olabilirsiniz. 31 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçecek. Bu geçişle birlikte iletişiminiz yumuşuyor. Yakın çevrenizle daha duygusal bağlar kurmaya başlıyorsunuz. Ancak Koç burcundaki Satürn ve Neptün'le kurduğu sert açı bastırılmış korkuların ya da geçmişten gelen güvensizliklerin tetiklenmesine neden olabilir. Sevgili yükselen boğalar, Temmuz ayı sizin için değerler, ilişkiler ve aidiyet konularında ciddi sınavlar getiriyor. Ancak bu sınavlar sizi daha güçlü, daha özgür
ve daha net bir hayata hazırlıyor. Gökyüzünü iyi okuyun, bilinçli seçimlerle yol alın, verimli, mutlu bir ay geçirmenizi dilerim.